Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda kısa ama öz olarak sizlerin kafasını karıştırmadan net bir şekilde kafanızda, aklınızda kalacak şekilde yalın açıklamalar yapacağım. Ve bu videomuzun içeriği yuvarlak oyma işaretlerinin çözümleri, anlamları, ne işe yarar, ne için yapılmıştır, ne için kullanılmış, kimler yapmış gibi açıklamaları yapacağım. Sizlerin mutlaka ve mutlaka işine çok yarayacağını düşündüğüm ve inandığım bir video olacak inşallah. Siz de benim düşündüğüm gibi olumlu sonuçlar edinip mutlu bir şekilde evinize, ailenizin yanına dönersiniz. Haydi videomuza geçelim. Şu anda görmüş olduğunuz Telegram grubumuza da katılmanızı öneririz. Tüm videolarımızın açıklama kısmında ve kanalımızın hakkında bölümünde diğer sosyal medya hesaplarımız da mevcuttur. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Yuvarlak oyma işaretlerinin anlamları ve çözümlerinden biraz bahsedelim. Anadolu'nun her yerinde yuvarlak oymalar görürüz. Karşımıza sıkça çıkar. Değil mi arkadaşlar? Ya bu da ne şimdi? Acaba ne işe yarar? Ne için yaptılar acaba dediğimiz yuvarlak oymalar definecinin en çok karşılaştığı işarettir nihayetinde. Ta Hititlerden günümüze kadar yapımı devam eden bir alışkanlık aslında. Peki nedir bu oyma? Kimi zaman bir kuyuya işaret, kimi zaman yön verici bir sembol, bir hedef. Kimi zaman ise dua edilen bir spilos. Ama neredeyse %90 gibi bir oranla en çok mezarlarda karşımıza çıkar. Günümüz mezar suluğudur aslında yuvarlak oyma. Kuşlar su içsin de ölmüşlerimizin ruhuna değsin dediğimiz dönem dönem dinler arası meftaya sunulan ikramlar farklı olsa da ikramlıktır aslında. Kimisi su koyar, kimisi yemek koyar, kimisi yağ yakar, kimi kan akıtır, kimi hediye bırakır, kimi mum yakar vesaire vesaire. En nihayetinde her dinde mezar için bir sunaktır. Konuyu biraz açmak gerekirse şöyledir aslında. 1. Yuvarlak oyma. Kuyu işareti. Kuyuyu temsil eden yuvarlak oyma normal oymalardan farklı olup tabana doğru daralarak yapılır. Bu olay yakınlarda kuyu olduğunu gösterir aslında. Kuyu yapılarında yapılması gereken araştırmalar kısaca şunlardır arkadaşlar. Kuyular uzun zaman sonra bile kolay kolay kaybolmayacak yapılardan biri oldukları için şahsi gömülere, saklantılara uygun yerler. Araştırma yaparken genel inanç şudur. Kuyu içerisinde örme duvarı var ise farklı olan kayanın ardının yani arkasının yoklanmasıdır. Araştırılmasıdır. Bu en çok karşılaşılan bir durum olduğundan bunu Define ve Arkeoloji YouTube kanalı videomuzun baş sırasına aldım ve hemen bahsetmek istedim. Kuyu içerisinde işaretli bir taş var ise ve yön filan yani o tarz bir belirti vermişse taşın belirttiği istikamette araştırma yap. Kuyunun en dibi az bir ihtimal bile olsa araştırılmayı hak eden bir yerdir. Es geçmeyin. Özellikle Ermeni kuyularından kuyu içinde orta seviyelerinde tünel tarzı yol ayrımları olur. Bu yapılar kuyu suyunun dolu olması durumunda yedek su haznesi görevi yapar ve araştırmaya elverişlidir. Kuyunun başında su çekme mekanizmasının bağlantı yerinin bulunduğu kısma cihaz tutmakta yarar vardır. Es geçmeyin. Çünkü neden? Kimse hayat kaynağımız olan suyu kuyunun başına gelip duracak olduğumuz yeri tahrip etmez ve her zaman oraya gelinebilir ve kontrol edilebilir. Çünkü şüphe uyandırmaz. Sonuçta su alan birisi olarak görünür. Gömen kişi. O şekilde düşünün ya. İkinci, yuvarlak oyma, mezar işareti ve hedef gösterici yani yön verici aslında. Biraz da bunları açalım. Mezarı temsil eden oymaların çözümünde çok farklı yöntemler kullanılır ve bunlar oymanın şekline, yapısına, derinliğine vesaire göre değişir. Mesela kanallı oyma, oyma içinde oyma, bombeli oyma, irili ufaklı oymalar, ardışık oymalar, oyma içinde murç izi, oyma dışında murç izi, yardımcı işaretli oymalar vesaire. Ben elimden geldiğince kısa da olsa sizlere bunları teker teker açıklamaya çalışacağım şimdi. Tek oymadan başlayalım. Diyelim ki elimizde tek bir adet oyma var ve içinde veya etrafında yardımcı işaretimiz yoksa yapacağımız aslında birkaç çeşit şey var ama
Ben burada sadece iki türlü işlemden bahsedeceğim. En önemlilerinden yani. Kayanın meyili yönünde 2-3 metre etrafında boşluk aranmalıdır. Meylin yönünü içine su dökerek bulabilirsiniz. Eğer ki kayamız tam düz ise çevresini aynı mesafede araştırabiliriz. İkinci işlemimiz ise oymanın içinde bir bombe ya da üçgenimsi bir açı aramak lazım. Bu da tek olan oymalarda yön verici bir niteliktir. Tek oymalar genelde gariban mezarı ya da alt tabaka mezarı diye nitelendirilir. Fakat oymanın büyüklüğü ve derinliği mezarın yapısıyla paralel orantılıdır. Yani boşuna derin veya büyük değildir. Birden fazla oymadan bahsedelim. Eğer diyelim ki elimizde 2 adet oyma varsa ve boyutları eşitse bu 2 adet mezar olduğunu simgeler. Yani ne kadar oyma varsa o kadar mezar var. Oymaların biri büyük, biri küçükse araştırmamızı ilk önce küçük oyma yönünde yapmalıyız. Küçük oyma yön tayin eder. Eğer oyma sayısı 2'den fazla ve sıralı haldeyse mezarlar demek ki aynı oymaların duruşu gibi sıralı haldedir. Bunu bir harita gibi düşünebiliriz yani. Oyma büyüklükleri eşit ise oymalara en yakın yerde yapacağımız boşluk tespitinden itibaren mezarlar aynı şekilde sıralı halde gider. Oyma büyüklükleri eşit değil ise büyük ya da küçük oyma yönünde ya da biri sırayı bozmuş ise o yönde araştırma yapılır. Yani tüm oymalar bir simetri içerisinde hizalanmış ve aralarından biri ben buradayım dermiş gibi hizayı bozmuş ise işte ona dikkat etmeniz lazım. Bu tür yerler nekropol yani mezarlık alanı. Oyma sayısı çok fakat sıralı değil ise oymalardan diğerlerine uzak olan yön verici niteliği taşır ve o yönde araştırma yapılır. Diğer yöntemleri sıralı oymalarla aynıdır. Oyma içinde ya da dışında murç izini biraz da anlatayım. Murç izi çoğu işaretin yanına geldiğinde tehlike ya da tuzağı ifade etmesinin dışında ama tabii ki her işarette değil bu. Yön verici özelliği bulun. Eğer ki yuvarlak oymanın yanındaysa aynı ikili oymadaki gibi murç izinin olduğu yönde araştırma yapman lazım. Eğer oymanın içinde yan duvarında duruyorsa bulunduğu yön değil baktığı yön baz alınarak araştırma yapılmalı. Kanallı oymalar ve kanal etrafındaki oymalardan da bahsedelim. Kanallı oymalarda oyma tamamen sunak görevini taşır. Eğer ki kanal oymadan başlayıp herhangi bir yöne gidiyorsa kanal yönü araştırma yönümüzdür demek. Kanal bir yerde toprakla birleşiyorsa mezarımız buradadır demek. Mezarımız derken aradığımız o içinde define olan mezardan bahsediyor. Ama dediklerimi dinlemeyip kafanıza göre acemice, tedbirsiz işler yaparsanız eğer ki işte o zaman gerçekten de mezarınız tam olarak orası olur. Ve çok yazık olur size. Konumuza dönelim. Kanal oymaya değmiyor, yanından geçiyor. Yani aynı kayada fakat oymadan bağımsız ise işte o zaman kanal bir nevi harita gibi düşünülebilir. Bir su yatağı, eski bir yol, patika, düz ve uzunca bir kayayı temsil edebilir. Ve işaretteki oymanın kanala göre pozisyonu mezarın yol veya dere yatağına göre duruşunu temsil eder aslında. Yardımcı işaretli oymalardan bahsetmeden olmaz arkadaşlar. Biraz da yardımcı işaretlerden bahsedelim. Bu arada arkadaşlar sizlerin olumlu bir sonuca ulaşabilmeniz için elimden geleni yapıyorum. Ve sizlerden kanalımıza destek olmanızı rica ediyorum. Eğer abone olmadıysanız abone olarak ve beğenilerinizi göstererek ve hatta katıl düğmesinden de katılarak destek olabilirsiniz. Yapacağınız tüm destekler sizlere yol, su, elektrik olarak geri dönecektir. Bunları unutmayın. Tekrar konumuza dönelim arkadaşlar. Bu tür oyma işaretlerinde yönümüzü tamamen yardımcı işaretler belirler. Bu bir ok, haç, çarpı, L ya da V işareti olabilir ve sayıları daha da çoğaltılabilir. Bu yüzden yardımcı işaretlerin anlamlarını eğer desteklerinizi gösterirseniz başka bir videomuzda anlatacağım arkadaşlar. Evet, size tekrar belirtmek istediğim önemli konu şudur. Tüm tedbirlerinizi alarak ve sahada size gerekli bilgileri edinerek sahaya çıkın ve araştırmalarınızı o şekilde yapın. Hiçbir şeyi küçümseyerek, önemsemeyerek es geçmeyin. Oyma işaretlerini ararken eğer es geçtiğiniz, önemsemediğiniz, kendinizi çok büyük, çok akıllı sanarak hiçbir şeye dikkat etmeden işlem yapmaya kalkarsanız siz oymayı bulamadan sizi bulup oyarlar. Benden size söylemesi. Oyulmadan oymayı bulmanız dileklerimle. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.